Herkese merhabalar meraklı kuş severler. Yepyeni, harika bir haftalık inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki inceleme videomuzun konusu aslında bir yapay zeka uygulaması. İster stüdyo fotoğrafçısı olun, ister doğa fotoğrafçısı, ister düğün fotoğrafçısı ya da sadece benim olduğum gibi güzel kareler yakalamayı seven hobi fotoğrafçısı, çektiğiniz fotoğrafları adeta kataloglardan çıkma fotoğraflara taş çıkarır gibi dakikalar içerisinde harika bir dokunuş yapmanızı sağlayan Luminar Neo uygulamasını hep birlikte bugün inceleyeceğiz. Lafı çok uzatmadan haydi videoya başlayalım. Videoma giriş yapmadan önce eğer bu video vesilesiyle sizi kanalımda ilk kez misafir ediyorsam videoya bir beğeniniz, aşağıya güzel bir yorumunuz ve kanala aboneliğiniz şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Ayrıca soru, sorun ve görüşleriniz için ister alt tarafta bulunan yorumlar bölümünü isterseniz de şu an aşağıda paylaştığım Instagram adresini kullanarak bana her türlü görüşünüzü yansıtabilirsiniz. Çayımız, kahvemiz, çorbamız boldur. Gelin Instagram'da da iki lafın belini kıralım. Videonun bu bölümünde nacizane ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Aşağıdaki bulunan katıl butonu sayesinde kanalıma üye olabilir, beni ve kanalımı daha üstlere taşıyabilir ve benim daha da fazla ürün incelememe katkı sağlayabilirsin. Ayrıca çok da güzel ayrıcalıklar sundum katıl bölümünde. İstersen bir göz at. Şimdi videoya geçelim. Canlar, bildiğiniz gibi videonun dışında fotoğrafçılıkta, fotoğraf çekmekte aslında son derece keyifli ve tatlı bir hobi. Ayrıca bunu siz profesyonel olarak da yapıyor olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Çektiğimiz fotoğrafların belli bir seviyeye kadar aslında makinemizle, lensimizle, ışığımızla daha güzel, daha dikkat çekici ve daha profesyonel görünmesini sağlayabiliyoruz. Fakat son aşamada aslında fotoğrafın birkaç gömlek kalite üstüne çıkabilmek için düzenleme uygulamalarını kullanıyoruz. Fakat şunu çok iyi biliyorum. Nasıl ki video düzenleme aşamalarında, video düzenleme işlemlerinde kullandığımız birçok uygulama var ve bu uygulamalardan kimisi daha profesyonel, kimisi daha basit. Fakat kimisinin kullanım arayüzü daha sade olduğu için profesyonel ya da profesyonel olmasın bazı kullanıcıların daha kolayına geliyor. İşte tam da bu aşamada çektiğiniz fotoğraflara saniyeler içinde, dakikalar içinde adeta level atlatacak harika bir yapay zeka destekli yazılımla karşınıza geldim. Bugün sizlere anlatacağımız yazılımımız Luminar Neo. Şimdi size ufaktan uygulamadan bahsedeyim ve kurulumundan kullanımına kadar harika bir içerik sizleri bekliyor. Luminar Neo uygulaması aslında geçtiğimiz süreç boyunca kullandığımız Luminar AI'ın yeni bir sürümü. Luminar AI de yine keza çok keyifli bir uygulamaydı fakat ufak tefek aksaklıkları ve ara sıra donmaları olabiliyordu. Fakat Luminar Neo yazılımında, yani yeni sürümde neredeyse hiçbir aksaklık kalmamış. Son derece keyifli ve stabil çalışıyor. Kullandığım süreç zarfında bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca bu video vesilesiyle açıklama bölümüne bir link bıraktım. İlk defa Luminar uygulamasını kullanacaksanız o link üzerinden gidip çok rahat bir şekilde uygulamayı indirebilirsiniz. Mutlaka uygulamayı satın almadan önce 7 günlük full paket olarak gönderilmiş deneme sürümünü kullanın ki bilgisayarınızda nasıl bir performans gösterdiğini ve kullanımının ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Bunun dışında gerçekten uygulamanın satılması aşamasında da çok garip bir şirketin politikası var. Uygulamayı ister 1 yıllık alabiliyorsunuz, isterseniz üzerine çok az daha ekleyerek ömürlük versiyonunu satın alabiliyorsunuz ki bu videonun yayınlandığı hafta hala sürüyorsa %75'lik bir indirim var ki ben bile bu uygulamanın tam sürümünü aldım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden uygulamanın kurulumuyla bilgisayarın başına geçiyorum. Açıklama kısmına bıraktığım bağlantıya tıkladığınızda sizi gönderdiği site burası. Burada bakın %75'e varan net bir indirim var ve buradan planları görebiliyorsunuz. Bu indirimin bitmesine daha 5 gün var. Büyük ihtimalle videoyu yayınladığımda indirimden faydalanabileceksiniz. Ayrıca 30 günde para iade garantisi veriyorlar. Uygulama macOS ve Windows'ta çalıştığı gibi Photoshop, Lightroom gibi uygulamalara da plugin olarak kendini ayrıca ekliyor. Yani Photoshop ve Lightroom gibi uygulamaların da içinde dahili olarak bazı özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Planları
görüntüle dediğimde şu an gördüğünüz gibi karşınızda 2 adet plan var ve ikisi de tam sürüm. Bunlardan birincisi yıllık kullanım. Yıllık 1499 TL gibi, şu an indirimli fiyatı gerçekten çok komik. Bundan daha güzel olanı ise ömür boyu kullanım lisansının 2499 lira olması. Yani 2500 liraya ömrünüz boyunca tek seferlik ödeme yapıyorsunuz ve bu uygulamayı sınırsız şekilde kullanabiliyorsunuz ki bu dönemde gerçekten mükemmel diyebileceğim bir fiyat tarifi. Film izlediğimiz televizyondaki uygulamalara bile aylık 400 lira 500 lira para ödeme aşamasına geldik. İş yaptığınız ve para kazandığınız veya hobinize gerçekten değer katacağını düşündüğünüz bir sektörse mutlaka bu uygulamayı satın almalısınız. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra karşınıza ilk gelen açılış ekranı burası. Burada size nelerden bahsediyor? Ekranın sol tarafında işte fotoğraflarınız, kayıtlı çalışmalarınız, sizin kendi klasörleriniz ve ayrıca Luminar Neo'nun sizin için seçmiş olduğu ve bakın öncesi sonrasıyla dolu bir sürü çalışma var. Bunları inceleyebiliyorsunuz veya çalışmak istediğiniz galerinizdeki fotoğraflara buradan erişebiliyorsunuz. Uygulamanın sağ tarafında ise bakın kullanabileceğiniz farklı generative tool'lar, yani yapay zeka destekli araçlar var ki bunları birazdan yine tecrübe edeceğiz. Yukarıda hemen presets bölümüne gelirseniz fotoğraflarınıza uygulayabileceğiniz çeşitli presetsler var. Yani burada fotoğrafa aslında hiç dokunmadan çok güzel bu filtreleri kullanarak fotoğraflarınızı gerçekten şahane hallere dönüştürebilirsiniz. Edit bölümüne geldiğinizde ise işte Luminar Neo'nun asıl bölümü başlıyor. Uygulamada şu an bu fotoğrafı seçtim ve bu fotoğrafı basit bir şekilde en kısa yoldan nasıl güzel bir hale getirebilirim? Şimdi size onları anlatacağım. Birincisi Luminar Neo uygulamasında şuna dikkat etmelisiniz. Bakın yukarıda bir Tools, bir de Edit diye iki farklı bölümümüz var. Tools bölümü sizin kullanabileceğiniz yapay zeka destekli araçları gösterirken Edit bölümü de fotoğrafa yaptığınız her bir düzenlemenin sonrasında uygulamanın kendi kendine otomatik olarak açtığı bir katman. Gerçekten burada katmanlarla, layer'larla uğraşmıyorsunuz çünkü yazılım sizin yaptığınız her yeni bir dokunuşu ve ayarı kendisi bir katman olarak alıyor ve siz isterseniz daha sonra o düzenlemeden memnun değilseniz çok basit bir şekilde Edit bölümüne gelip oradaki katmandaki ayarlamaları tekrardan düzenleyebiliyorsunuz ya da isterseniz o katmanı komple silebiliyorsunuz. Burada uygulamada en sık ve en fazla kullanacağınız özelliklerden birisi buradaki Enhance AI bölümü. Tıklıyorsunuz ve altında gördüğünüz gibi iki farklı kaydırma çubuğumuz var. Bunlar Accent ve Sky Enhancer özellikleri. Bunlar tamamen yapay zekalı ve sadece çubuğu kaydırarak neler olduğunu şimdi kendiniz görün. Yaptığım tek şey iki özelliği de sonuna kadar kullanmak ve bakın fotoğrafın öncesi sonrası saniyeler içinde fotoğrafın gelmiş olduğu hal bu. Sadece iki çubuğu kaydırarak ışıktan kontrasta, renk dengesinden yansımaya kadar her şeye pürüzsüz bir şekilde dokunabiliyorsunuz. Yaptığım tek şey bakın bu basit özelliği kullanmak. Bence bu Enhance AI özelliği fotoğraflarınıza ayrı bir hava ve harika bir profesyonellik katacak. Zaten bu videodaki amacım bu. Fotoğraflarınıza en kısa yoldan en tatlı ve güzel düzenlemeleri ve dokunuşları yapabiliyor olmanız. Bunların başında da Enhance AI geliyor. Peki diyelim ki siz bu Enhance AI bölümünü farklı bölümlerde, yani fotoğrafın tamamına değil de fotoğrafın bir bölümüne uygulamak istiyorsunuz. Bu da çok kolay. Hiçbir seçme işlemi yapmıyorum. Bakın burada her aracın yanında bir Adjustment bölümü var. Bir de Masking bölümü. Masking bölümü bu aşağıya kadar gördüğünüz bütün araçlarda standart diyebilirim. Yapacağınız tek şey burada Mask AI bölümüne tıklamanız ve bakın yapay zeka sizin için fotoğrafı gökyüzü, flora, architecture, water ve natural ground olarak farklı bölümlere ayırdı. Bu bölümlerden, yani bu etiketlerden herhangi birine tıklayarak yapay zekanın sizin için nereleri seçtiğini görebilirsiniz. Bakın flora'ya tıkladığımda bu şelalenin alt kısmını, water'a tıkladığımda suyun biriktiği kısmı alıyor. Buradan herhangi bir bölümü seçerek ya da bölümlerden birkaçını seçerek az önce gördüğünüz o adjustment bölümündeki iki ayarı sadece maskelenmiş bölümlere uygulayabilirsiniz. Geldim, bakın şu an gökyüzünü seçtim. Adjustment bölümüne gidiyorum ve Accent bölümünü sonuna kadar arttırdım ve Sky Enhancer'ı da sonuna kadar arttırdım. Bakın sadece o özelliği, o ayarı gökyüzünde seçtiğimiz etiketli bölüme uyguladı. Bu gerçekten harika. Hele ki portre çekimi, ürün çekimi veya bu şekilde doğa çekimlerinde saniyeler içerisinde fotoğrafınıza gerçekten istediğiniz dokunuşu yapmanızı sağlıyor. Peki siz bu maskeden memnun değil misiniz? Yani Natural Ground'u seçtiniz. Bakın buradaki fotoğrafın bölümünü seçmiş. Problem yok. Fakat şuralarda açıklıklar ve hatta biraz da şelalenin bu üst bölümlerinde hafif tarama yapmış. Bunu ne yapacağız? Çok basit bir şekilde Mask bölümüne geri gideceğiz. Buradan brush aracını alacağız ve öncelikle Paint'i seçeceğiz. Buradan fırça büyüklüğünü ve yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz ve başlayacağız. O yapay zekanın seçmediği yerleri seçmeye, bu şekilde bu alanları da fotoğrafınızın içine çok rahat bir şekilde eklemiş olacaksınız. Bakın şuralarda açıklıklar var. Buraları da ekliyorum. Ayrıca eğer siz
Beğenmediğiniz bir bölüm varsa, yanlış etiketlendiğini düşündüğünüz bölüm varsa Erase yani silgi aracını alarak bakın şu şelalede bulunan o tül efektindeki bölümleri kaldırabilir, şuralardaki bölümleri silebilir ve fotoğrafınızın düzgün bölümlenmesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde istediğimiz gibi bir maskeleme ve istediğimiz ayarları yapmayı bizlere sağlıyor Luminar Neo. Şimdi geldik bu video dahilinde ikinci anlatacağım harika ve basit düzenleme bölümüne. O da Sky AI yani hemen gördüğünüz Enhance AI'ın altındaki özellik. Fotoğrafı değiştirdim. Şimdi bu fotoğrafta gökyüzü düzenlemesini ve yansımaları daha rahat görebileceğiz. Sky AI bölümüne tıklıyorum. Bakın burada yine bir Adjustment bölümü, bir Masking bölümü var. Öncelikle Adjustment bölümünden başlıyorum. Burada yapacağım şey de gökyüzü temamı belirlemek. Şu an burada bakın All Skies var yani tüm gökyüzüleri. Siz buradan tabii ki bunları farklı kategorilerde görebilirsiniz. Farenin tekerleğini aşağı doğru indirdiğinde bakın farklı birçok gökyüzü temasını görüyorsunuz. Örneğin geldim ve şuradan herhangi birine tıkladım. Bakın tek yaptığım şey tıklamak. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde gökyüzünün buraya yerleştiğini görüyorum. Eğer bundan memnun değilseniz aşağıda Scar Orientation bölümünü açabilir ve bakın burada bulutun gökyüzü dahilindeki orantılamasını, dikey ve yatay pozisyonunu, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten bu gökyüzü temaları standart fotoğraflar değil, çok net ve çok detaylıca hazırlanmış özel eklentiler gibi temiz bir şekilde çalışıyor. Buradan beğenmezseniz yine farklı gökyüzü temaları da bir tık uzağınızda tıklayarak çok rahat, çok farklı gökyüzü temalarına sahip olabilirsiniz. Ben şu an için şunu beğendim. Bunun üzerinden gideceğim. Bakın sadece gökyüzünü seçtim. Yine burada bakın istediğiniz gibi videoyu akıllı AI maskeleri sayesinde farklı bölümlere ayırabilirsiniz. Burada AI mask dedikten sonra Human, Sky, Water, Mountains ve Natural Ground olarak farklı bölümlere ayırdı. Bakın şu an gökyüzünü seçtim. Şu an suyu seçtim. Şu an Mountains'ı seçtim ve Natural Ground'u seçtim. Gördüğünüz gibi kendince olabildiğince temiz bir şekilde ayırma işlemi sergilemiş. Tabii ki ben burada herhangi bir düzenleme yapmayacağım. Hemen gelip arka planım için seçmiş olduğum harika gökyüzü temasını seçiyorum ve bundan sonra devam ediyorum. Enhance bölümüne geliyorum. Bu fotoğrafı uygulamamıştım. Buradaki Accent bölümünü arttırıyorum. Sky Enhancer bölümünde biraz arttırıyorum ve fotoğrafın gelmiş olduğu hali hep birlikte görelim. Eski hali buydu. Yeni yaptığım hali bu. Bakın dikkat ederseniz eğer ben gökyüzünü seçtikten sonra şu bölümdeki yansımaları ve topraktaki renk değişimine dikkat edin. Bakın bu bir önceki versiyonu, bu bir sonraki versiyonu. Topraktaki yansıma da sizin gökyüzüne seçmiş olduğunuz o tema ile birlikte otomatik olarak değiştiriliyor ki bu aslında bu sizi farklı fotoğraf düzenleme uygulamalarındaki bir hayli zahmetten kurtarıyor diyebilirim. Şimdi geliyorum Luminar Neo uygulamasının en keyifli ve en basit şekilde işinizi kolaylaştıran özelliğine, o da katmanlama. Bu uygulama diğer uygulamaların aksine otomatik katmanlama özelliğine sahip. Yani siz burada fotoğrafa uyguladığınız her yeni bir dokunuşta yaptığınız tüm ayarlar yeni bir katmana kaydediliyor. Bakın bunu hemen şuradan görebiliriz. Tools değil, hemen yanındaki Edits bölümüne gittiğinizde benim az önce fotoğrafıma uyguladığım Sky ve Enhance eklentileri burada biriktirilmiş vaziyette. Siz eğer beğenmediyseniz bakın buraya gelip buradan yine gökyüzünü çok rahat bir şekilde farklı bir temayla değiştirebilirsiniz. Bunun dışında siz eğer buradaki bir özelliği, buradaki bir eklentiyi, buradaki bir yaptığınız düzenlemeyi beğenmediyseniz çok rahat bir şekilde geri alabilir veyahut da bunu silebilirsiniz. Bakın şu an ben az önce yaptığım gökyüzü temasını sildim ve sadece geriye Enhance özelliği kaldı. Eğer isterseniz bunu da buradan kaldırabilirsiniz ve fotoğraf otomatik olarak eski haline geri gelir. Kullanabileceğiniz aşırı güzel bir özellik de şu. Bakın gördüğünüz gibi ben bu fotoğrafa Enhance ve Sky özelliklerini uyguladım. Fakat siz yine isterseniz buraya gelip Enhance katmanından bir tane daha uygulayabilir ve bakın fotoğrafınızda detayların daha fazla görünmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki bunu aşırı şekilde arttırmanızı desteklemem çünkü fotoğrafta bir hayli kayıp yaşayabilirsiniz. Fakat burada şundan bahsetmek istiyorum. Uyguladığınız her yeni bir özellik, yani bunu kapatıp bakın tıkladığınızda yine sıfırdan açılıyor. Her yeni özellik, her tıkladığınız araç kendini otomatik olarak yeni bir katman şeklinde buraya atıyor ve siz istediğiniz gibi bu katmanlarla rahat bir şekilde düzenlemelerinizi yapmaya devam edebiliyorsunuz. Hemen bu fotoğraf üzerinden de az önce uyguladığım Enhance ve Sky AI özelliklerini nasıl çabuk uyguladığımı tek seferde göstereceğim. Hemen fotoğraf üzerine geliyorum ve Sky AI bölümüne geliyorum. Buradan bir adet gökyüzü belirliyorum fotoğrafım için. Bakın hiçbir maskeleme yapmıyorum ve ben fotoğraflara tıkladıkça suyun üzerindeki yansımanın nasıl değiştiğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bakın buradan hemen bir tane gökyüzü seçtim. Hiç ayarla oynamadım ve Enhance bölümüne gelip aksenti arttırdım. Sky Enhancer'ı arttırdım ve yine diğer fotoğraf uygulamalarında yaptığımız
biraz şuradaki hafif bir renk düzenlemesi yapıyorum ve fotoğrafımızın yaklaşık 20 saniye içinde önceki hali, sonraki hali, aradaki farkın ne kadar şaşırtıcı olduğunu gerçekten kullanana kadar ve deneyene kadar hiç fark etmiyorsunuz. Harika iş çıkarıyor diyebilirim. Gökyüzü değiştirme, yansıma, renklendirme ve kontrast bakımından harika bir uygulama. Devam ediyoruz. Bu bölümde uygulamanın birkaç farklı eklentisini daha tanıtmak istiyorum. Bunlar da katalog bölümünden beğendiğiniz bir fotoğrafı seçtikten sonra kenardaki Generative Tool bölümüne göz atmak. Bakın burada Gen Erase diye bir bölüm var. Yani yapay zekalı silgi. Tıklıyorum. Resmi bana büyük bir şekilde açıyor fakat resmi açarken aslında yapay zeka ile bir tarıyor. Buradan gelip silginizin boyunu ayarlıyorsunuz. Burada kaldırmak istediğiniz nesneleri şu şekilde boyuyorsunuz. Yapay zeka ile yapılan bir uygulama bu. Her zaman mükemmel sonuç vermeyebiliyor ama yine de harika bir şekilde işinizi kolaylaştırıyor. Bakın şu an silgiye bastım ve şöyle güzel bir fare animasyonu karşılıyor bizi. Burada yapay zeka resminizi temizlerken siz de ufak tefek böyle hareketler yaparak vaktin geçmesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu işlem yaklaşık 7-8 saniye sürdü ve resmin geldiği noktayı görüyorsunuz. Oradaki 2 adet atın tamamını kaldırdık ve ben burada save diyerek fotoğrafı kaydedebiliyorum. Bakın ben daha önce burada farklı denemeler yapmışım. Ayrıca bu save yaptığınız fotoğrafı tekrar edit bölümüne gidip buradan enhance ekleyip biraz scale enhancer ekleyip hatta gökyüzüne bir de güzel bir gökyüzü teması eklerseniz harika bir fotoğraf haline getirebiliyorsunuz. Sadece 2-3 dakikanızı ayırmak kaydıyla. Bu fotoğraf üzerinde hazır ilerliyorken size şunu da göstermek istiyorum. Aslında bunu daha sonraki bölümlere anlatacaktım ama kullanması aşırı keyifli olduğu için bu bölümde göstermek istedim. Aşağıya geliyorsunuz. Bakın burada farklı kategorilere ayrılmış farklı ayarlamalar ve özellikler var. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey Portrait bölümündeki stüdyo ışıkları. Tabii ki bu fotoğraf için çok uygun değil ama fotoğraftaki atları bir nesne olarak kabul ettiğimiz zaman stüdyo ışığının ne kadar etki ettiğini ve nasıl bir etki bıraktığını göreceksiniz. Oldu ya bir fotoğraf çektiniz veya stüdyo fotoğrafı çektiniz. Kadrajdan bakarken harika gözüküyordu fakat bilgisayara attığınızda gördünüz ki ışıklandırmasından memnun değilsiniz. Tabii ki Enhance gibi yapay zeka araçları yukarıda işinizi görecektir ama şunu bir deneyin bence. Stüdyo ışığına geliyorum. Bakın burada şu bölüme istediğimiz kadar ve istediğimiz renklerde ışıklar ekleyebiliyoruz. Ben beyaz bir ışık eklemek istiyorum. Bakın bu ışığı sürükleyip şöyle şu alana bırakıyorum ve bu ışığın amount değeriyle oynuyorum. Atların üzerindeki ışığı gördünüz mü? Ya gerçekten mükemmel. Işığı koyduğunuz yöne göre nesneleri yapay zeka ile tanıyıp o bölümleri ışıklandırmanızı sağlıyor. Bakın ışığı alt tarafa çekiyorum, sağa çekiyorum, sola çekiyorum. Siz nereye ışığı yönlendirirseniz o bölümdeki fotoğrafın içindeki nesneleri aydınlatıyor. Hatta siz buraya birkaç farklı ışık da yine ekleyebiliyorsunuz. Mesela şuraya bir ışık ekledim. Tekrar tıklayıp bir ışık da buraya ekledim. Her ışığın özelliğiyle ayrı ayrı oynayabiliyorsunuz. Ve bakın fotoğrafın önceki haliyle son geldiği hali arasındaki fark gerçekten mükemmel. Videonun bu bölümünde kapanışa geçmeden önce size bu uygulama üzerinden kullandığım süreç zarfında yaptığım bazı fotoğrafların öncesi ve sonrası hallerini göstereyim. Siz kararı son aşamada kendiniz verin. Ve geldik videonun kapanış bölümüne. Gerçekten Luminar Neo yapımı bakımından, kullanışı bakımından son derece kapsamlı ama bir o kadar da basit ve fotoğraflarınıza hak ettiği değeri kazandıracak bir yazılım. Mutlaka deneme sürümünü kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum ki fotoğraflarınıza deneme sürümünde ne kadar güzel ve tatlı bir etki bıraktığını, fotoğraflarınıza hak ettiği o profesyonelliği kazandırdığını görebileceksiniz. Bu video hakkında soru, sorun ve görüşleriniz varsa ister videonun altına isterseniz de sosyal medya üzerinden
üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Emin olun ki bu uygulamayı bir ders serisi haline getirmeyi ve farklı farklı fotoğrafların farklı konseptlerde, farklı özelliklerle nasıl düzenleneceğini sizlere anlatmayı çok istiyorum. Umarım bu video güzel bir etki ve tepki sağlar aramızda. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Allah'a emanet.